Kur'an, Allah tarafından gönderildiğini ve insanlığa yol göstermek için indirildiğini söyler. İnsanı doğruya çağırdığını, çelişki içermediğini, apaçık olduğunu, insanlara rehberlik ettiğini, evrensel olduğunu, isyankarların cezayı hak ettiğini, cezaların ibret amaçlı verildiğini, Allah'ın adil ve merhametli olduğunu savlar. Bu savlar doğruysa, ayetler ve ortaya çıkan sonuçlar da tutarlı olmak zorundadır. Eğitimden adalete, kadından çocuğa, cezadan merhamete, inançtan sorumluluğa kadar her alanda böyle olmalıdır. Bugün baktığımızda, cehaletin yaygın olduğu toplumlar, şiddetin dinle gerekçelendirilebildiği yorumlar, farklı dinden veya dinsiz oldukları için kötü gözle bakılan insanlar ve sorgulamanın bastırıldığı bir inanç pratiği görüyoruz. Bu seride İslam ne diyor ve söylenenlerle ortaya çıkan sonuçlar örtüşüyor mu? Şeklindeki iki ana soruya odaklanacağım. Sorulara başlarken ilk olarak Kur'an'ın kendisi hakkında ne söylediğine bakmak gerekiyor. Kur'an, daha en başında söze, ileride sorulacak bütün sorular için bir ölçüt oluşturan, çok net bir savda bulunarak başlıyor. Bakara suresinin 2. ayetinde şöyle yazıyor: Bu, kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, müttakiler için yol göstericidir. Kur'an'da tek bir şüphe bile yok mudur? Bazı şüpheler olabilir mi? Yoksa şüphe, okuyanın anlayışına göre mi değişir? Bu üçünden hangisi doğru? Ayet onda asla şüphe yoktur diyerek evrensel bir kesinlik savında bulunuyor. Fakat gerçekte şüphe insanın zihninde oluşan bir şeydir. Bir metin hakkında evrensel olarak şüphe doğurmaz diye garanti verilemez. Tarih boyunca binlerce Müslüman olmayan kişi Kur'an'ı okuyup şüphe duymuştur. Bu durumda ayetin söylediği fiili olarak gerçekleşmemiştir. Çünkü eğer bir kitap hakkında onda şüphe yoktur denirken, diğer yandan milyonlarca insan onda yazanlardan şüphe ediyorsa, ayetteki sav gerçeklikle çelişir. Ayetin ikinci kısmı şöyle: Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Yani kitap herkes için değil, sadece müttakiler yani sakınanlar için yol gösterici. Bu durumda şöyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Eğer kitapta hiç şüphe yoksa, neden hidayet sadece sakınanlara yarıyor? Eğer kitap kendi başına apaçık ve şüphesizse, neden önce okuyucunun sakınan biri olması gerekiyor? Şüphesiz olduğu savlanan bir yazının, ancak belirli bir kişilik veya bakış açısına sahip insanlara şüphesiz gelmesi, o şüphesizliğin objektif değil sübjektif olduğunu gösterir. Kimileriniz, kitapta şüphe olmamasından kasıt, Allah tarafından gönderildiğinin kesin olmasıdır diyecek. Ama böyle bir cevapla, kitabın kendisi şüphesizdir ifadesini, Allah'ın gözünden şüphesizdir diye çevirerek, ayetin anlamını değiştirmiş olursunuz. Ayet, insan için şüphesizdir diyor. Allah için şüphesizdir demiyor. Şüphe duyan kişi zaten Allah'a karşı gelmekten sakınan değildir. O yüzden ayet çelişmez diyenler de olacaktır. Bu bir döngüsel akıl yürütmedir. Şöyle açıklayayım. Şüphe duyan kişiye sen sakınan biri değilsin deniyor. Sakınan olmayanın şüphe duyması doğal kabul ediliyor. Böylece metnin şüphe uyandırması okuyucunun suçuna dönüştürülüyor. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım kitabın doğruluğunu ispatlamaz. Şüphe, okuyanın düşünce şeklinden gelir diyerek ayetteki çelişkiye çözüm bulmaya çalışanlar olacaktır. Oysa eğer metnin şüphesizliği kişinin düşüncesine bağlıysa, o zaman metnin şüphesizliği nesnel bir gerçek değil, subjektif bir duygu haline gelir. Bu da ayetin mutlak anlamıyla çelişir. Ayet epistemolojik açıdan da problemlidir. Epistemolojide hiçbir kitap için onda asla şüphe yoktur denilemez. Çünkü yorum farklılıkları, dilsel belirsizlikler, tarihsel bağlam eksikliği ve çelişkili ayet yorumları şüpheyi kaçınılmaz kılar. Dolayısıyla ayetteki sav, insan aklıyla ve bilgi felsefesiyle uyumsuzdur.
Bakara suresinin 8 ve 9. ayetlerinde şöyle deniyor. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. Bunlar Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değildirler. Ayet, inanmadıkları halde inandık diyenlerin Allah'ı kandırmaya çalıştığını söylüyor. Mantıksal bir sorun var. Çünkü Müslüman olmayan biri, inanmadığı bir varlığı, yani Allah'ı nasıl kandırsın? Aldatma eylemi, birinin algısını, çıkarını ya da ondan bir beklentiyi hedefler. Allah'ın varlığına inanmıyorsan, aldatmaya da gerek duymazsın. Dolayısıyla ayetteki kandırma söylemi mantıksal bir boşluk taşıyor. Olası savunmaları tahmin ettiğim için sırasıyla onlara da cevap vereyim. Tefsirciler ayetteki kandırmayı iki şekilde yorumlamışlar. İlk yoruma göre ayette toplumdaki inananları kandırmak, yani onları yanıltmak kastedilmiş. İkinci yorum ise bunu ilahi düzen veya peygamberin iradesi bakımından bir sınama ifadesi olarak ele almış. Yani onlara göre ayette mecazi bir söylem var ve kandırma Allah'ın perspektifinden değil, toplumsal etki açısından söyleniyor. Eğer amaç toplumu kandırmaksa, ayetteki özne niye Allah'ı ve inananları kandırmaya çalışırlar şeklinde ikili kullanılmış. Metnin açık dilinden Allah'ı da kandırmaya çalışırlar cümlesi de çıkıyor. Neden metin böyle gereksiz bir çelişki üretsin? Mecaz savı açıkça belirtilmiyorsa metindeki açık anlamı zayıflatır. Bu tür mecazları serbestçe kullanmak, ayetlerin doğrudan okunmasını geçersiz kılar ve yorumlamayı sınırsız hale getirir. Bir sahtekar, hazırladığı bir belgeyi gösterip, bu belge devlet tarafından onaylandı derse, halkı veya devleti, yani iki farklı hedefi kandırmaya çalışıyor olabilir. Fakat burada metin açıkça Allah'ı kandırmaya çalışırlar diyorsa, okuyucu normal olarak metnin sözcük anlamını sorgulamaya başlar. Neden söz dizimiyle oynansın ki? Kur'an, insanlık için hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Fakat insanlığın tarih boyunca en önemli konularından biri olan eğitim, pedagojik yöntem, çocuk gelişimi, bilimsel öğrenme, zeka geliştirme gibi alanlarda neredeyse tamamen sessiz. Bu sessizlik, Kur'an'ın yol gösterdiği ve hem dünya hem ahiret için öğütler içeren bir rehber olduğu savı ile pratik gerçeklik arasında çelişki doğuruyor. Eğitim, peygamberlikten binlerce yıl önce bile toplumların merkezindeydi. Antik Yunan'da kökenleri milattan önce 8. yüzyıla kadar giden ve özellikle Atina'da uygulanan paedia, yani pedagojik sistem eğitimi vardı. Amacın iyi yurttaş, akıllı birey, erdemli insan yetiştirmek olduğu bu insan yetiştirme sisteminde okuma yazma, matematik, özellikle geometri, müzik, mantık, retorik, ahlak ve yurttaşlık bilinci öğretiliyordu. Çin'de kökenleri milattan önce 5 ve 6. yüzyıllarda yaşamış olan Konfüçyüs'e dayanan Konfüçyüsçü öğretim modeli vardı. Başlangıçta ahlaki, felsefi bir öğretiydi. Sonra milattan önce 2. yüzyılda Han Hanedanı döneminde resmi devlet ideolojisi haline geldi. Devlet destekli sistem oldu. Erdem, saygı, ölçülülük gibi ahlaki değerler, tarih, şiir, yazı, edebiyat ve yönetim ilkeleri öğretiliyordu. İran'da milattan önce 550 ile 330 aralığındaki Ahameniş döneminde saray ve tapınak merkezli yazman okulları ve devlet memurları için eğitimler vardı. Okuma yazma, matematik, hukuk, devlet yönetimi ve askeri disiplin öğretiliyordu. Tarihçi Herodot'un aktardığına göre Persler çocuklara 3 şey öğretiyorlardı: doğru konuşmak, doğru davranmak ve ok atmak. Hindistan'da milattan önce 1500 ila 500 aralığındaki Vedik dönemde Gurukula sistemi vardı. Öğrencinin gurunun, yani öğretmenin evinde yaşadığı usta çırak temelli bir eğitimdi. Matematik, astronomi, dil bilgisi, felsefe, mantık ve tıp öğretiliyordu. Ezber değil, zihinsel disiplin ön plandaydı
ve eğitim, bireyin karakterini şekillendirmeye yönelikti. Sasaniler döneminde devlet tarafından korunan Gundişapur Akademisi vardı. Dünyanın ilk çok disiplinli yüksek eğitim merkezlerinden biriydi. Tıp, matematik, astronomi, felsefe ve çeviri bilimleri öğretiliyordu. Roma'da M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren gramer ve retorik okulları vardı. Latince, Yunanca, güzel konuşma, mantık ve hukuk öğretiliyordu. Milattan sonra 5. yüzyıl dolaylarında ise üç yolun kesiştiği yer anlamına gelen trivium ve dört yol anlamına gelen quadrivium sistemleri vardı. Trivium'da gramer, mantık ve retorik öğretiliyordu. Bilim odaklı olan quadrivium'da ise aritmetik, geometri, astronomi ve matematiksel müzik eğitimleri veriliyordu. Orta Çağ Avrupa üniversitelerinin temelini bunlar oluşturmuştu. Hiçbiri vahye dayanmayan bu sistemlerin tamamı, Kur'an'dan yüzlerce, hatta binlerce yıl önce vardı. Hepsi eğitimi, toplumun merkezi meselesi yapmıştı. Buna rağmen, Kur'an'da tek bir yerde bile, çocuklarınızı eğitin, ilim öğretin, kızlarınızı okula gönderin, zekayı geliştirin, fen öğrenin, matematik öğretin, eğitim müminlerin görevidir gibi emirler bulunmuyor. İnsanlık, vahiy olmadan da eğitimi, bilimi ve pedagojiyi kurabilmişken, son ve evrensel rehber olduğu savlanan bir kitabın böyle konularda sessiz kalması ciddi bir sorgulama sebebidir. Savunma olarak birisi şöyle diyebilir: Kur'an ilmi övüyor, bu eğitimdir. Oysa Kur'an'daki ilim, modern veya tarihsel anlamdaki eğitim değildir. Kur'an'da ilim sözcüğü, skolastik, dini bilgi anlamında kullanılır ve ilim, Allah'ı bilmek, ahireti bilmek, helal haramı bilmek ve peygamberin bildirdiklerini kabul etmektir. Hadis külliyatı bile, ilim, Kur'an ve sünnettir diye açıklar. Fen, matematik veya pedagojik eğitim, Kur'an ilminin kapsamı değildir. Yani, modern anlamdaki eğitim, Kur'an'ın kapsamında değildir. Tarihsel eğitimdeki ilim ise, doğayı anlamak, hastalıkları tedavi etmek, devlet yönetmek, matematik üretmek, astronomi yapmak, mantık kurmak ve çocuk yetiştirmektir. Günümüz dünyası, tıp, mühendislik, teknoloji, yazılım, bilimsel düşünce, eleştirel akıl, mantık eğitimi gibi alanlar üzerine kurulu. Bu alanların hiçbiri Tevrat, İncil veya Kur'an'da yok. Çünkü bunlar medeniyet değil, öğüt, hukuk ve ritüel kitaplarıdırlar. İçlerinde eğitim, bilim ve çocuk gelişimi gibi konularda büyük bir boşluk olmasının nedeni budur. Kur'an'ın ilk emri oku şeklindedir. Nasıl eğitimi, öğrenmeyi teşvik etmiyor diyebilirsin şeklinde bir savda bulunanlar olacaktır. Oysa Alak suresinin ilk ayetindeki ikra sözcüğü oku demek değil ve olamaz da. Nedenini açıklayayım. İslam'a göre Alak suresi Musaf'ta 96. sırada olsa da, iniş sırasına göre 1. suredir ve sözcüğün oku diye çevrildiği 1. ayet, Allah'ın gönderdiği ilk vahiydir. Rivayet yazarları, Melek Cebrail'in Muhammed'i birkaç kez sıkıp bırakarak okuma yazma öğrettiği gibi bir mucize anlatısı kaleme aldılar. Tefsirciler de bu rivayetleri temel alarak, bakın dinimiz okumayı emrediyor demek için olsa gerek, ayeti ısrarla böyle çevirmeyi tercih ettiler. Oysa Muhammed peygambere ilk kez vahiy getiren Cebrail'in ona oku demesine imkan yok. Çünkü ilk kez geliyor. Henüz ortada okunacak bir şey yok ki. İslam peygamberi olmayan şeyi nasıl okusun, nereden okusun? Dolayısıyla ikra oku değil de anlat, uyar veya onlara tembihle anlamlarına gelebilir. Zaten eğer Kur'an okumayı ve öğrenmeyi öğütleyen bir kitap olsaydı, okumayı açıkça emrettiği, okumaya ve öğrenmeye metiyeler dizdiği birkaç ayet olması gerekirdi. Gelin görün ki hiçbir yerinde böyle bir durum yok. Hadi diyelim ki ilk ayet İslam geleneğinin genel anlatımlarında olduğu gibi oku emri olsun. Peki oku ama neyi, nasıl, ne amaçla? Seni yaratan Rabbinin adıyla oku denince akla ne geliyor? Yani bilimsel okuma,
Eleştirel veya sorgulayıcı okuma ya da pedagojik okuma değil de iman merkezli bir okuma. Kur'an'da onlarca kez tekrarlanmış veya aynı şeyleri kısmen farklı sözlerle defalarca anlatmış onlarca ayet var. Diğer yandan, şimdi duyacağınız ve örnek olsun diye yazdığım şu sözlere benzer bir tane bile söz veya emir yok. Ey müminler! Biliniz ki ilim, karanlıkları aydınlatan bir kandildir. Çocuklarınızı bu ışıkla besleyiniz ki yolları aydınlık olsun. Ey anne ve babalar! Çocuklarınız sizin gölgenizdir. Siz doğrulursanız onlar da doğrulur. Onlara güzel örnek olun ki ömürleri güzellik üzere olsun. Ey iman edenler! Kadınlar neslin yetiştiricisidir. Kızlarınızı ilimle donatınız. Zira onlar yarının anneleri, öğreticileridir. Ey müminler! Cahilliğin karanlığından kurtulmanın yolu eğitimdir. Çocuklarınıza fenni, hesabı ve aklı öğretiniz. Çünkü gelecek, bilgide öne geçenlerin elinde olacaktır. Ey iman edenler! Aklınız size verilmiş bir emanet, ilim ise emanetin kapısını açan anahtardır. İlimde ve hikmette yarışınız ki yükselesiniz. Kimileriniz diyecek ki, ilim Çin'de bile olsa alınız diye hadis var. Evet ama Kur'an ayeti değil. Hadislerin sıhhati tartışmalı ve ilim Çin'de bile olsa alınız sözünün Kur'an'da karşılığı yok. Kur'an eğitim kitabı olmak zorunda mı diyenler de olacak. Kur'an, hukuktan, savaştan, mirastan, boşanma düzenlemelerinden ve peygamberin özel hayatından söz ediyor ama eğitime hiç değinmiyor. O zaman da şu soruyu sormak kaçınılmaz oluyor. İnsanlığın kaderini belirleyen en temel unsur eğitimken, Evrensel Rehber denen kitap neden bu konuda bu kadar sessiz? İnsan hayatına, peygamberin özel hayatı hakkındaki ayetler mi, yoksa eğitimi teşvik edici ayetler mi daha çok şey katardı?